Merhaba dostlar, ben Yiğit. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra kelle söğüş yapacağız. Daha önceden birkaç saat suda beklettiğimiz kuzu kellemiz var. Bu yaklaşık üçüncü veya dördüncü suyu. Artık hazır olduğuna inandığım için düdüklü tencereye koyup gözünü geçecek kadar suyumuzu koyduk. Yanındaki malzemelerimiz ise kellemiz haşlanırken içine atacağımız bir adet büyükçe bir soğan, yarım limon, birkaç yaprak defne yaprağı, 3-4 küçük diş sarımsak ve yaklaşık 2 çorba kaşığına yakın tuzumuz var. Şimdi kellemizi ocağımıza ekleyelim. Tekrar merhaba. Kellemizi ocağımıza ekledik. Şimdi altını yüksek ısıda açıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra biraz köpük yapabilir. O köpüğü aldıktan sonra altını kısıp düdüklüğünün kapağını kapatıp yaklaşık 1,5 saat boyunca pişireceğiz. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Tekrar merhaba dostlar. Kellemizin suyu kaynamaya başladı. Yüksek ısıda açmıştık. Şimdi şu oluşan köpüğü alıyoruz. Bunlar çöp. Alalım şöyle hepsini. Evet. Çok az daha kaldı. Evet, yeterli. Şimdi malzemelerimizden soğanımızı içine salladık. Yarım limonumuzu sallıyoruz. 4 diş sarımsağımız vardı şöyle küçük. Onu atıyoruz. Defne yaprağından 2 tane yeterli. Şimdi kapağımızı kapatacağız. Kısık ateşte 1,5 saat pişireceğiz. Tuzumuzu atmayı unuttuk. Tuzumuzu da atalım. Şöyle tuzumuzu da atıyoruz. Evet. Kapağımızı kapatalım. Kapağını açalım şöyle. Evet. Kapağımızı kapattık. 1,5 saat sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tekrar merhaba dostlar. Kellemizin yaklaşık olarak son 15-20 dakikası. Ben de o süreyi değerlendirmek adına şöyle güzel bir maydanoz, marul ve domates ve biber söğüş yapayım dedim. Şimdi soğanlarımızı ve domateslerimizi ince ince dilimledik. İsterseniz üzerine birazcık sumak ilave edelim. Şöyle. Sumağı aşırı severim. Ben bunu eklerken tabi kamerada sallanıyor. Bir tripod almak şart oldu artık. 100 aboneyi de geçtiğimize göre artık bir tripod alalım. Değil mi? Birazcık da valide çok sevmiyor. O yüzden çok atmayayım. Şöyle azıcık bir şeyde pul biber atalım. Bunu güzelce bir yoğurayım. Sonra tabağımıza ekleyelim. Güzel bir de yufka aldım ben. Böyle tandır yufkası. Onun içinde güzelce bir söğüş yapalım. Ben yerken siz de bana eşlik edin. Evet, hazırdır. Şimdilik boğazım çok kötü ya. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Birazdan görüşeceğiz. Tekrar merhaba dostlar. Aklıma bir şey daha geldi. Dedim ki bunu da yapmazsam olmaz. Çok güzel bir şöyle tuzlu yoğurdum vardı. Dünden tuzlamıştım bozulmasın diye, ekşimesin diye. Yanına da daha önce şöyle bir şey almıştım ben. Sarımsaklı yoğurt çeşnisi. Knorr'un yoğurtlu mezeler, cacık ve mantı diyor. Bundan böyle birazcık atalım. Bunda çok güzel baharatlar var.
birazcık şöyle atalım. Bunu güzelce karıştıralım. Ben bunu da çok seviyorum. Gerçekten sakatatların yanına olsun, ne bileyim etin yanına olsun. Hele yanında aslan sütü de içiyorsanız şahane oluyor. Ben severek tüketiyorum. Hani hiç içine sarımsak, işte salatalık bilmem ne koymaya gerek yok. Bu çeşnin içinde tam bilmiyorum ama 8-10 tane baharat var. Tuzu az gelebilir size belki ama hani çok tuz seviyorsanız biraz tadına baktıktan sonra tuz ilave edebilirsiniz. Ama ben zaten yoğurda daha önceden tuz attığım için şimdi hiç tuz ilave etmeden şöyle iyice karıştırıyorum. Muazzam oldu. Bu da benden ek bir, ne diyelim, meze diyebiliriz. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar merhaba dostlar. Yaklaşık 2 saat sonra buharını aldıktan hemen sonra kapağını açtım ve kellemiz bu şekilde gözüküyor. Şimdi süzelim. Tencere ağır olduğu için süzdükten sonra size göstereceğim. Şimdilik hoşça kalın. Kellemizi süzdük. Göz oyuklarını görüyorsunuz. Resmen erimiş. Çenesi falan, dişleri mişleri oynuyor yani. Biraz soğusun. Daha sonra ayırma işlemine geçeceğiz. Ve sonra o müthiş tadımı yapacağız. Şimdi soğumasını bekleyelim. Daha sonra da sıcak sıcak eti kemiğinden ayıralım. Şimdilik hoşça kalın. Soğuyunca görüşmek üzere. Tekrar merhaba dostlar. Kellemiz soğudu. Tahtamızın üzerine aldık. Hala üzerinde dumanlar tütüyor. Belki siz görmüyorsunuz ama yok, hala evet gözüküyor. Hala tütüyor. Şimdi bir tane tabak aldım ben. Zaten bu ayrılmış böyle komple. Bunu komple çenesini çıkartıyoruz. Güzelce temizleyeyim. Ben tekerleşini çektiğim için temizleme videosunu çekemeyeceğim ama gözlerindeki siyahlığı almıyoruz. Onları söyleyeyim. Yanağındaki şu tırtıkları ayıracağız. Ve şu burnunu keseceğim ben. Şu ucunu. Şurayı. Şurayı keseceğim arkadaşlar. Bunun alt kısmını yenmiyor. Şu tırtıklı kısım yenmiyor, söylüyorum. Dişi kemiği ayıracağız zaten. Gözlerinin de siyahını alacağız. Ve arkasındaki, şöyle göstereyim. Arkasındaki omuriliğe giden kısmı da yenmiyor. Bu bilgileri de verdikten sonra şimdi kellemizi parçalamaya geçebiliriz. Parçaladıktan sonra dili soymayı gösterebilirim. Dilin de zaten komple haşlandığı için sadece kabuğunu soymak kalacak. Sonra da dilimlemesi kalacak. En zor kısmı bence beyni çıkarmak. Arkasından omuriliğin olduğu taraftan göz oyuğuna doğru bıçak darbesi veya satırla olabilir. Veya çekiçle beraber bıçakla da kırabilirsiniz. Bence en zor kısmı da beyni çıkarmak olacak. Şimdi onların hepsini halledeyim. Sonra da tekrar görüşelim. Tekrar merhaba dostlar. Kellemizi temizlemeyi tamamladık. Şöyle üst kısımda beynimizi görüyorsunuz. Şurada 2 tane gözünün yağını yediğim gözünün yağları var. Şu altta dilimiz var. Şu da beynimizin kalan kısmı. Şu kısımda yanak, alt çene ve üst çene. Komple eti sıyırdık. Şimdi baharatlarımızı ekliyoruz. Kekik ekleyelim. Ben şimdi göstermelik azıcık ekleyeyim arkadaşlar. Çünkü kamera çok sallanıyor tekerle çektiğim için. Az bir şey de kekiğimize, kimyonumuzu atıyoruz. Şöyle. En sonda azıcık kırmızı toz biberimiz. Evet. Şu an tuz atmayacağım. Şöyle elimle tadına bir bakayım. Şöyle bir azıcık, şu kadarcık yedim. Of 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 of. Muazzam olmuş, muazzam. Parmaklarımı bile yaladım. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz
Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sonraki videolarda, sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Afiyet olsun. Hoşça kalın.